Herkese merhaba sevgili bahçe dostları. Biz kardeşimle beraber yaklaşık 4 yıldır amatör bir şekilde bahçe ekim işiyle uğraşıyoruz. Önceleri hazır aldığımız fideleri ekerek üretim yapıyorduk ama son 2 yıldır özellikle araştırıp atalık tohum bulup çoğunluğunu ata tohumundan ekmeye başladık ve muhteşem sonuçlar aldık. Bu konudaki bütün bilgimizi neredeyse YouTube kanalındaki mükemmel içerik yapan arkadaşlardan elde ettik. Biz de geçen yıl gördüğünüz gibi elde ettiğimiz bu ürün bereketini sizlerle paylaşıp ve bu işi nasıl yaptığımızı baştan sona çekmeye karar verdik. Birkaç videodan oluşacak bu seriyle size evde tohumları nasıl yetiştirdiğimizi, sonra onları nasıl bahçeye ektiğimizi, daha sonra da nasıl ve ne kadar ürün aldığımızı çok detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Umarım bizim bu videolardan faydalandığımız gibi sizler de inşallah bizim videomuzdan faydalanır ve memnun kalırsınız. Umarım hepiniz de bizim aldığımız kadar bereketli ürün alırsınız. Serimizin bu ikinci videosunda fideleri nasıl şaşırtacağız, daha sonra onların bakımını nasıl yapacağız, size bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Fide ekiminde en önemli şey ne ektiğinizi bilmektir. Bu yüzden viyollere fideleri şaşırttığınız zaman hangi viyolün hangi bölümüne neyi ektiğinizi bilmeniz çok önemli. Biz bu amaçla viyollerin köşelerine 1'den 5'e kadar delikler açtık ve onları işaretlemiş olduk. Hem biberleri hem domatesleri ayrı ayrı bu işlemi yaptık. Daha sonra onları birazdan göreceğiniz gibi kayıt altına aldık. Evet, geçen videoda da gördüğünüz gibi yine solucan gübresi ve fide toprağı karışımı hazırladık. Viyollerin içine bu karışımı dolduruyoruz. Yalnız burada fideleri ilk saksıya ekerken yaptığımızın aksine toprağı bastırarak dolduruyoruz viyollerin içine. Boşluk kalmayacak şekilde ve sağlam, sıkı bir şekilde oturmalarını sağlayacağız. Bunun amacı bahçede veya tarlada viyolden fideleri tutup çıkardığımız zaman toprağın dağılmaması için. Eğer gevşek olarak viyolleri doldurursak bu çıkarma aşamasında toprak dağılır ve kökler zarar görebilir. Daha sonra hazırladığımız viyolleri bolca suluyoruz. Toprağın suya doymasını sağlıyoruz. Ardından viyollere fideleri şaşırtmadan önce deliklerini hazırlıyoruz. Size de bunu bu şekilde yapmanızı öneririz. Çünkü ekime başladıktan sonra hiç ara vermeden hızlı bir şekilde tüm fideleri viyollere şaşırtabiliyorsunuz. Evet, şimdi ilk domates saksımızı alıyoruz. Daha önceden işaretlemiştik, ne olduğunu biliyoruz. Birazdan bunu nasıl kayıt altına aldığımızı göstereceğim size. Saksıdan çıkarttığımız fide toprağını elimizle ortadan ikiye ayırıyoruz ve fideleri yavaşça topraktan ayırıyoruz. Fideleri açtığımız deliklere kökleri tamamı içeride kalacak şekilde nazik bir şekilde yerleştiriyoruz. Köklerde toprağın olup olmaması çok önemli değil. Önemli olan kökleri fazlaca zarar vermeden ayırabilmek. Açtığımız deliklerin içine gördüğünüz gibi koyuyoruz. Bütün kökleri içine yerleştirdikten sonra dışarıda kalmayacak şekilde yandan toprağa bastırıyoruz. Bastırırken parmağımızla gövdeye çok zarar vermemeye çalışıyoruz. Bazı videolarda arkadaşlar topraktan bunu doğrudan çekip çıkarmayı öneriyorlar. Ancak biz bunu çok sağlıklı bulmadık. Bu yöntem çok daha güvenilir bir yöntem. Köklere çok daha az zarar veriyor. Gövdeye zarar vermiyor. Bitkiyi fazla strese sokmuyor. Dikkat ettiyseniz fide toprağını birkaç gün öncesinden sulamayı kestik ve kuru bir hale getirdik. Kuru olduğu zaman ayrılması daha kolay oluyor ve şu an ıslak toprağa ektiğimizde bitki hızla köklerini etrafa yaymaya çalışacak. Kökün ve etrafındaki toprağının miktarına göre deliği genişletiyoruz. Gördüğünüz gibi etraftan bitkinin gövdesine dokunmadan viyoldeki deliğe yerleştiriyoruz. Az önce de söylediğimiz gibi hangi viyolün hangi bölümüne neyi ektiğinizi bilmeniz çok önemli. Biz bunun için şöyle bir kayıt sistemi tuttuk.
Toplam 14 çeşit domates ekmiştik. Domateslere birden başlayarak numara verdik. Viyollerin sol üstlerindeki delikleri de dikkate alarak tek tek hangi deliğe hangi fideyi ektiğimizi numarasıyla beraber yazdık. Biz her viyolün sağ tarafındaki bir sırayı kesip çıkardık. Kırklı hale getirdik viyolleri. Onun için bunları taradık. Burada da tuttuğumuz kayıt kağıdını görüyorsunuz. Birden 14'e kadar domatesler sıralı. Hangi viyolün hangi bölümüne neyi ektiğimizi bu şekilde numarayla kaydettik. Size de buna benzer bir yöntem uygulamanızı öneririz. Geçen videoda doğrudan viyollere ektiğimiz kabak, salatalık, börülce, fasulye tohumlarının da viyollerini aynı şekilde işaretledik. Ektiğimiz ürünlerin baş harflerini de kağıda yazarak onları da bu şekilde kayıt altına aldık. Siz de bu veya buna benzer bir yöntem kullanırsanız bahçede daha sonra ürün almaya başladığınızda o ürünün hangi fideden ve hangi cins domates veya biberden olduğunu bilirsiniz. Böylelikle lezzetini ve kalitesini beğendiğiniz bir ürünü seneye de ekmek isteyebilirsiniz. O zaman tohumu çıkarırken o tohumun hangi cins sebzeye ait olduğunu kesin olarak bilir ve bu şekilde tohum poşetinin üzerine notunuzu yazabilirsiniz. Ertesi sezonda eşinize, dostunuza bu tohumları verip onlarla paylaşarak bu atalık tohumların sürdürülebilirliğine katkı sağlamış olursunuz. Domates fidelerini sırasıyla ekmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde köklerin tamamı içeri girecek şekilde gövdeye dokunmadan toprağı etraftan bastırıyoruz. Bu şekilde bütün fideleri viyollere yerleştiriyoruz. İlk videomuzdan da hatırlayacağınız gibi domates ve biberler aynı anda çimlenmiyor. Domatesler genelde ilk haftanın içinde, biberler ise ikinci haftanın sonunda çimleniyorlar. O yüzden domates ve biberleri aynı günde şaşırtmadık. Biz biberleri bir hafta sonra viyollere aldık. Günün sonunda viyollere yerleştirdiğimiz domates fidelerini tekrar aynı balkonumuza çıkardık ve güneş almalarını sağladık. Hatırlayacağınız gibi kabak, salatalık, börülce, fasulyeyi doğrudan viyollere ekmiştik bir hafta önce ve bir hafta içinde hemen hepsi filizlenmeye başladı. Bir önceki videomuzun yorumlarında bize bu tohumları neden bir ay sonra ektiğimiz sorulmuştu. Bunun sebebi bu tohumların çok hızlı büyümesi. Önceki yıllardan edindiğimiz tecrübeye dayanarak şunu söyleyebiliriz. Bu fideleri amatör bir şekilde bizim gibi evde bakanlar maksimum bir ay kadar onları sağlıklı tutabilmekte. Daha sonrasında fidelerde sararma başlamakta. Ne kadar gübre verirseniz verin bunun önüne geçemeyebilirsiniz. O yüzden bunları mutlaka domateslerden bir ay sonra viyollere doğrudan ekmenizi öneriyoruz. Domatesleri viyollere almamızın üzerinden bir hafta geçti. Şimdi de biberlerin şaşırtma işlemini yapacağız. Burada geçen hafta sadece topraktan yeni çıkmaya başlamış olan salatalık, kabak, börülce ve fasulyeyi görüyorsunuz. Büyüme hızları gerçekten inanılmaz. Viyollere şaşırttığımız domateslerde tek bir fire bile olmadığını görüyoruz. Hepsi gayet sağlıklı. Artık biberler de saksılarında oldukça gelişmiş durumdalar. Onların da şaşırtma zamanı geldi. Domateslerden farklı olarak biberleri aralarında bölmeler yaratarak uzun saksıya ekmiştik. Onların da viyollerini aynı şekilde hazırladık. Toprakla doldurduk. Solucan gübresi ve fide toprağı doldurup iyice ıslattık. Ve aynı şekilde parmağımızla delik açıyoruz. Burada da toprağa sıkıca viyollere yerleştirdik. Bunları da yine domateslere uyguladığımız yöntem ile viyollere ekiyoruz. Biber fideleri domates fidelerine göre daha narin yapıdadırlar.
ektikten sonra kenara koyduğunuz zaman viyolü hepsinin eğildiğini göreceksiniz. Bu sizi sakın endişelendirmesin. 1 veya 2 gün sonra toprağa tutunmaya başlayıp suyu emdikten sonra tekrar hepsi dirilecektir. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi tüm kökleri viyolde açtığımız deliğin içine yerleştiriyoruz ve etraftan toprağa bastırıyoruz. Bitkinin gövdesine çok fazla müdahale etmiyoruz. Sağından solundan toprağa bastırmak yeterli. Bakın görüyorsunuz, toprak karışımımız çok kaliteliydi ve bu kadar süre içerisinde gerçekten çok kaliteli bir kök gelişimi olmuş fidelerde. Bunlar da jalapeno biberlerinin fideleri. Aynı şekilde bunları da ayırıyoruz. Biz uzun saksıya ektiğimiz biber fidelerini bu şekilde dökerek çıkarmadık. Elimizi toprağın içine sokup alttan üste kürek gibi kaldırarak fideleri topraktan ayırdık. Köklerin bu şekilde dağılmış gibi gözükmesi sizi sakın endişelendirmesin. Toprağın içine hiç üstte kalmayacak şekilde yerleştirdiğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Toplamda 20 adet jalapeno fidesi ekmiştik. Bunların tümü tuttu. Bu da onların Ağustos ayındaki görünümü. Son derece sağlıklılar. Bunlar da jalapeno. Bu 20 fideden kilolarca jalapeno biberi hasat ettik. İlk videodan da hatırlayacağınız gibi planladığımızdan fazla tohumu ektik ve bunlar filizlendi. Bunları viyollere alırken mutlaka en iyi gelişmiş olanlarını seçin. Kökleri, gövdesi, yaprakları en kaliteli olanları seçin. Fidenin kökleri viyole sığmıyorsa açtığınız deliklere deliği genişletin. Köklerin tamamı toprağın içinde olmalı. Dışarıda kalmamalı. Günün sonunda ekmiş olduğumuz bütün tohumlar artık viyolde fideye dönüşmüş oldu. Hepsi gayet sağlıklı. Bir hafta önce ektiğimiz domatesler gayet iyi tutunmuşlar. Gövde ve yaprak gelişimleri çok iyi gözüküyor. Az önce de söylediğim gibi biberler şaşırtmadan sonra biraz güçsüz gözükebilirler. Yaprakları parlaklığını yitirebilir, gövdeleri bükülebilir ama bu sizi endişelendirmesin. 1-2 gün içinde hepsi kendini toparlayacaktır. 53. güne geldiğimiz zaman domateslerin gelişimi gerçekten çok iyi. Biberlerin hepsi gayet sağlıklı gözüküyor. Ve doğrudan viyole ektiğimiz kabak, börülce, fasulye artık tarlaya ekecek boyuta neredeyse gelmiş. Domateslerin boyları bir karışa yaklaştı. Bunlar da salatalıklar, börülceler, bezelye, fasulye fideleri. Hepsi son derece sağlıklı. Herkesin merak ettiği, bizim de üzerinde uzun süre araştırdığımız konu evde bu fideleri bahçeye ekene kadar nasıl bakmamız gerektiği. Bu konuyla ilgili çok sayıda video izledik, kaynak okuduk. Sonunda sıvı solucan gübresiyle bitkileri sulamanın en iyi sonucu verdiğine kanaat getirdik. Burada size özellikle bir marka tavsiye etmek istemiyoruz. Biz de alışveriş sitelerindeki araştırmalarımız sonucunda yorumları okuyarak bir solucan gübresi aldık ve ürünün arkasındaki oranlarla onu sulandırdık. Daha sonra haftada bir defa solucan gübresi olacak şekilde uygulama yaptık. Aralardaki sulamaları normal suyla yaptık. Mayıs ayı itibariyle havalar artık ısındı ve
fideler de oldukça gelişti. Bu sebepten dolayı fidelerin su ihtiyacını çok daha dikkatli izlememiz gerekiyor. Fidelerin yaprakları çok geliştiği için artık yukarıdan baktığımızda toprağı rahat göremeyip kuruluğunu anlayamayabiliriz. O yüzden özellikle domateslerde yapraklarda büzüşme, matlaşma bize susuzluk belirtisi alarmı vermeli ve hemen kontrol edip gereğinde sulamalıyız. İlk videoda da size söylemiştik. Biz kardeşimle beraber bu fideleri ektik. Bu fidelerin bakımını ise annemiz üstlendi. Fideler onun evinde, onun balkonunda yetişiyor. Fidelerin bu kadar kaliteli hale gelmesindeki en büyük pay annemize aittir. Onun ellerinden öpüyor ve bu vesileyle kendisine Allah'tan sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Fideler artık bahçeye ekilecek hale geldi. Bizim bahçemiz Yalova'da. Bunları İstanbul'dan Yalova'ya taşıyacağız ve ekim işlemini orada gerçekleştireceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, Tohumdan Sofraya Fide Nasıl Yetiştirilir serimizin ikinci videosunun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda fideleri İstanbul'dan Yalova'ya taşımamızı, Çok teşekkürler. Sağ Yalova'daki olun. bahçeyi hazırlamamızı, damlama sulama sistemini nasıl kurduğumuzu, onu nasıl otomatik hale getirdiğimizi, toprağın sürülmesine, ekime hazırlanmasını ve fideleri nasıl ektiğimizi izleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruları veya eklemek istediğiniz konuları yorum kısmından bize lütfen yazın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz bizi çok mutlu edecektir. Hepinize sağlıklı, bereketli ve güzel günler dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yüzünü göster.